Herkese merhaba. Umut ben, iç mimarım. Sizlere bugüne kadar yaptığımız bütün projeleri elimden geldiğince birlikte gezerek anlatmak istiyorum. Bugün 1071 Ankara projesinde 10. katta 71 numaralı ofisi gezeceğiz. Bu ofisi tamam teslim aldık. Bugün sizlere tamam teslim alınan ofislerle ilgili fikirler oluşturabilecek detaylardan bahsedeceğim. 12 yıldır bu mesleği yapıyorum. Aktif ve yoğun bir şekilde çalışıyorum. Ankara İç Mimarlık olarak birçok ofis projesi, birçok villa projesi yaptık. YouTube kanalımızda da sizlere bunlardan bahsedeceğiz. Teker teker hepsini gezeceğiz. Hadi bakalım ilk ofisimizle başlayalım. Merhaba. Bugün 1071 Ankara'da çok şık bir ofisi ziyaret edeceğiz. Birlikte gezeceğiz burayı. 2018 yılında tasarladığımız, teslim ettiğimiz bir ofis projesi burası. 160 metrekare bir ofis. Burada bir inşaat firması, daha doğrusu bir kule vinç kiralama firması faaliyet gösteriyor. Girdiğimiz zaman karşılama bankosuyla burada bir prestijli bir duvar oluşturup firmanın kurumsal imajını ortaya koyalım istedik. Giriş kısmı bir ofisin en önemli kısımlarından bir tanesidir. Burası daha böyle karşılama anlamında ilk gelenlere mesaj vermek adına ofisin vitrinidir. Bu kısımda biz bir logo duvarı tasarlayalım dedik. Bu tarafta da bir bekleme alanı oluşturduk. Diğer taraflarda daha böyle açık ofisler, yönetici odaları, toplantı odaları, tuvalet ve mutfak kısımlarını ayırdık. Bekleme alanımızda kullandığımız malzeme cinsleri olarak süet, nubuk tarzı, daha böyle pastel tonlarda kumaşlar ile bir sıcak bir ortam oluşturmak istedik. Kullandığımız bakır tonları olsun, parke tonları ve zemin döşeme tonları olarak da ofisin devamlılığında da bunu devam ettirmek istedik. Bu ofiste çok güzel bir tavan var. Bu tavanlar açık tavan, waffle tavan olarak geçiyor. Bu tavanları biz çok esnek bir şekilde kullanabiliyoruz. Burada biliyorsunuz plazalarda çokça karşılaştığımız mekanik tesisatlar, fan coil, VRF tesisatları, yangın söndürme hatları, elektrik dağıtım kanalları gibi birçok şeyi bu tavanların arkasına gizliyoruz. Ancak bunların müdahale edilebilir olması gerekiyor. Çünkü burası yaşayan bir bina. Sürekli burada tavanlarda bir takım müdahaleler ihtiyaç olduğu zaman bu tavanlar sökülebiliyor ve bunlara çok rahat teknik servis verilebiliyor. Ayrıca burada yukarıda da göreceksiniz daha böyle açık bir tavan hissi olduğu için daha da bir ferah ortam oluşuyor. Waffle tavanın bize verdiği bir diğer imkan da aralarda lineer aydınlatmalar kullanabilmemiz. Az önce de söylediğim gibi bu ofiste faaliyet gösteren firmanın ana iş kalemlerinden bir tanesi kule vinçler. Burada kullandığımız dokularla, renklerle uyumlu, yan komşumuzla ortak olan duvarımızda bir görsel kullanalım istedik. Bu firmanın, bu ofisin ana faaliyet alanını gösteren kule vinçler, biraz sonra makam odasında da göreceğiz o maketleri. Kule vinçleri gösteren çok özel, tek parça baskılı, neredeyse 6 metreyi geçen bir ölçüde tek parça basılmış özel bir duvar kağıdıyla renk uyumları oluşturalım istedik. Burada 4 kişilik bir çalışma alanı tasarladık. Şu anda 2 kişilik bir çalışma alanı olarak kullanılıyor. İleriye dönük ihtiyaç olabilecek bütün altyapı kablolamalarını bu masaya hazırlayıp hazır halde bıraktık. İhtiyaç olması durumunda 4 kişinin çalışmasına müsait şekilde bu alanları bölümlendirdik. 1071'de çok katlı bir iş merkezi olmasından dolayı bu kısımlarda kolonlarımız var. Çok büyük kolonlarımız var. Yaklaşık 1 metre çapında yuvarlak kolonlarımız var. Biz onları dekorasyon öğesi olarak panellerle sakladık ve sağına ve soluna ihtiyaç olabilecek şekilde gizli dolaplar oluşturarak daha da depolama alanları oluşturalım istedik. Ofisin genelinde tavanların açık olması sebebiyle çalışma alanlarının daha böyle ferah olmasını istedik.
Cam bölmelerimiz çift cam ve burada oluşturduğumuz konseptin devamlılığını sağlayacak nitelikte dolu, boş desenler ve buzlu cam etkileriyle aslında çalışma alanlarını birbirinden ayırmaya yönelik daha transparan bölmeler oluşturduk. Zeminlerde gördüğünüz gibi bir kısım seramik, bir kısım parke olarak bölümlendiriyoruz. Daha böyle sıcak bir atmosfer oluşturmak istediğimiz bölgelerde parke alanları kullanıp daha genel mekanlarda da sert zeminler kullanmayı tercih ediyoruz. Bu taraflarda tuvaletlerimiz var. 2 tuvaletimiz var ofiste. Tamamıyla geniş aynalar ve aydınlatmaları ile birlikte daha böyle ferah kullanım alanları oluşturduk. Devam ediyoruz. Bu tarafta bir yönetici odamız var. Burada da kolon vardı. Bu kolonu biz yine ofiste dekoratif bir unsur olarak kullandık. Burada çalışma alanımızı konumlandırarak daha böyle özel bir alan, açık alandan daha böyle özel bir alan haline getirdik. Yine burada ofisin genelinde kullandığımız gizli saklama dolapları ve bas aç butonlarla ayrıştırılmış üniteler kullandık. Mal sahipleri bu ofisleri ihtiyaçlarına göre bölerek ona uygun şekilde aydınlatma hatları, elektrik, data hatları dağıtarak ofisleri kullanıyorlar. Biz bu oda için böyle bir yerleşim planladık ve buna uygun şekilde bir kablolama sistemi oluşturduk. Bütün kablolar zeminden geliyor ve bu kutu içerisinde sonlanıyor. Buradan da bütün sistemlere dağılıyor. Bu tarafta bir televizyon koyduk. Bunun arkasında toplantı odası olduğu için orada daha böyle kutu gibi bir alan oluşturmak istedik. Şuranın güzelliğine bir bakar mısın Tugay? Zemininden tavanına, ofisin bulunduğu cephesinden kullanım alanlarının genişliğine kadar ben inanıyorum ki toplantı odaları ofislerin en kıymetli noktalarıdır. Çünkü en verimli olması gereken odanın bir tanesi burası. Biz bunu köşe olarak planladık. Bu ofisin en kıymetli odası olarak görüyorum burayı. Yukarıda bir lineer aydınlatma, genel aydınlatma hatları ve açık tavan sistemi ile günün her saatinde verimli toplantılar yapılabilecek bir oda oluşturduk burada. Gecesi ayrı güzel, gündüzü ayrı güzel. Geniş bir Ankara manzarası görüyoruz. Bugün hava kapalı ama burada oturduğunuz zaman çok keyifli toplantılar yapılabiliyor. Genelde bu tür plazalarda, yüksek katlı plazalarda kolonlarımız çok geniş taşıyıcı olması sebebiyle çok geniş ve büyük oluyor. Ve biz onları bu ofiste göstermemeye özen gösterdik. Bu binada yapılmış diğer ofisleri görme fırsatınız olursa o kolonlar çok can sıkıcı olabiliyor. Bazen ofisleri bölmek anlamında bize engel olabiliyor. Genelde kolonlar kötü görünüyor ama biz onları saklayarak sağına soluna depolama alanları oluşturarak, bu tarafta da aynı şekilde saklama alanları oluşturarak daha kullanılabilir hale getirdik. Depolama alanlarımız şu an boş ama ileriye dönük kullanılabilir buralar. Aslında buralar ölü alan olarak görünüyor. Çünkü kolon bu ofisin tam ortasında ve cephe ile arasında kalan boşlukta hiçbir şey yapamıyorsunuz. Ve biz onları daha böyle depolama alanları olarak kullanıyoruz. Bu köşe ofiste size perdelerden bahsetmek istiyorum. İki cepheden ışık aldığı için bu ofiste perdeleri elektronik olarak kullandık. Sunum esnasında isterseniz perdeleri indirerek ortamda biraz daha ışığı kesebiliyorsunuz. Bu sayede daha böyle kapalı bir ortam oluşuyor. Sırada hangi oda var? Sırada yönetici odamız. Çift kanatlı. Efsane bir oda. Ve kapılarımız tavana kadar. İç mimaride çok önemli bir unsur o. Karşıdakine bir mesaj vermek adına. Kapılar yüksek olduğu zaman daha böyle bir
farklı bir motivasyonla giriyorsunuz iç mekana. Bu odanın da büyük olması çok özel bir durum aslında. Müşterimiz daha küçük bir oda ihtiyacı vardı. Fakat biz onu kandırdık. Daha büyük bir oda yapalım diye. Bu kısımda makam sırtını verdiğimiz arka duvar. Farklı alternatifler çalıştık aslında. Bir alternatifimizde makam odası sırtı cama bakıyordu. Bir alternatifimizde sırtı bu tarafa bakıyordu. Bizim en son oluşturduğumuz proje kapsamında bu makam odasını ikna ettik ve arka kısmında daha böyle oturduğunuz zaman makam masasına oturduğunuz zaman arkanızdaki o ihtişamlı duvar, prestij duvarıyla gelen misafirlerinize bir takım mesajlar vermesini istedik. Şurada traverten kullandım. Meşenin renkleriyle bütün olsun ve birbirini bütünlesin diye. Meşe dokusu freze bir ağaçtır burada kullandığımız meşe. Aynı freze dokuyu yine travertende de uygulayalım istedik. Makam arkasındaki dolapların alt kısmında gizli aydınlatmalar koyarak günün her saati farklı ışık atmosferleri oluşturalım istedik. Ofisimizin girişindeki bekleme alanında kullandığımız neredeyse yakın birbirine renk tonları olan koltuklarda burada biraz daha farklı bir koltuk modeli kullandık. Dikkat ederseniz zeminlerdeki iki farklı ton ile bu bölgeyi makam odası içerisinde birbirinden ayrıştırılmış iki alan olarak düşündük. Bu odada toplantı odasıyla ortak bir duvarımız var. O duvarda biz cam bölmeyi tercih ettik. Bu sayede yöneticinin daha geniş bir metreküp elde etmesini ve his olarak, metrekare hissi olarak daha büyük bir metrekare hissi oluşmasını planladık. Ve bu sayede de daha konforlu bir çalışma alanı elde ettiğimizi düşünüyorum. Mini bir toplantı modülümüz var bu tarafta. Yöneticinin ihtiyacı olduğu zaman kullanabileceği, toplantı odasından bağımsız, aynı zamanda toplantı odasında bir toplantı varken hızlı bir toplantı yapabilecek, buradan sunum yapılabilecek bir toplantı masası planladık. Aynı zamanda manzarası da çok güzel buranın. Benim en sevdiğim yeri burası bu ofisin. Burada evet. Müşterimizle bir araya geldiğimizde burada yemek yiyoruz genellikle. Benim en sevdiğim köşe aslında burası. Burada oturduğunuz zaman bu plazaların gün içerisinde farklı saatlerde güneşin yansımalarıyla ortama çok güzel bir manzara çıkartıyor. Bir de projeksiyon cihazımız var. Ondan bahsetmek istiyorum. Biz burada PlayStation oynuyoruz aslında da. Bu odanın da bütün perdeleri elektronik. İndirdiğiniz zaman hepsi bir bütün halinde. Aynı zamanda da karşıda bir projeksiyon cihazıyla hem sunum yapılabilir hem de keyifle PlayStation oynayabilirsiniz. Bir pes atalım mı Tugay? Bu ofisler yapısız teslim alındığı için biz burada ne istersek kendimiz planlayarak hareket ediyoruz. Perdelerin elektrik hatlarından tutun da projeksiyon cihazına gidecek olan görüntü kablosuna kadar proje aşamasında planlayarak ilerliyoruz. Ve burada şu olması gerekiyor, bu olması gerekiyor şeklinde bütün kurgumuzu oluşturduktan sonra imalatlara başlıyoruz. Nitekim bu ofiste de aynısını yaptık. Yönetici odasında sağ tarafta oturanlar şehir manzarasını izlerlerken sol tarafta oturanlar için çok güzel bir paslanmaz çelikten dünya haritası planladık. 304 kalite paslanmaz çelikten lazer kesim ile tek parça yaptığımız bir paslanmaz dünya haritamız var. Dünya haritamızın altında bulunan bu ölçekli iş makineleri müşterimizin ana iş kalemi. Onları da burada kullandık. Burada görebileceğiniz şekilde de birçok ölçekli iş makinelerini bu odanın aksesuarları olarak değerlendirdik. Dolaplarda dikkat ettiğimiz özellikler cepheden kopuk yapıyoruz ki yapmamışız.